Her şey sabah saat 7:58'de başladı. Ama insanlar felaketin geldiğini saat 8:20'de fark etti. Sorun şu ki, o saatten sonra kaçmak için çok geçti. ...26 Aralık 2004 sabahı Hint Okyanusu kıyılarında hayat her zamanki gibi sakin başlamıştı. İnsanlar uyanmış, sahillere inmiş, bazıları yürüyüş yapmış, bazıları ise sadece dalgaların sesini dinleyerek güne huzurlu bir başlangıç yapmıştı. O sabah hiçbir şey yaklaşan felaketi işaret etmiyordu. Deniz sakindi, gökyüzü açıktı, hayat normal görünüyordu. Ama derinlerde çok büyük bir şey çoktan başlamıştı. Saatler 07:58'i gösterdiğinde Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında yer kabuğunun kilometrelerce altında büyük bir kırılma meydana gelmişti. Bu kırılma sıradan bir deprem değildi. Yüzlerce kilometrelik fay hattı boyunca gerçekleşmiş, deniz tabanını yukarı doğru itmiş ve okyanusun tamamını harekete geçirmişti. Deprem dakikalarca sürmüş, yer sarsılmış, binalar çökmüş, insanlar panik içinde sokaklara dökülmüştü. Ancak asıl felaket henüz yüzeye ulaşmamıştı. Depremden kısa bir süre sonra bazı kıyılarda insanlar alışılmadık bir manzarayla karşılaşmıştı. Und in so kurzer Zeit, ne? Vor allen Dingen die da, das sind tatsächlich, die sind mit Flossen unterwegs, die werden ausgezogen. Und Mörder, dahinter kommt noch eine größere. Die brechen da hinten, und die Wellen, die brechen da hinten noch heftig, oder? Alter Schwede. Boah, jetzt bricht die da hinten heftig, guck mal. Guck mal, wie die da brechen. Ja, die kommen nicht wieder raus. Die laufen da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Nee, das glaube ich nicht. Boah, Hammer. Was da hinten abgeht. Nein. Aber da hinten, da geht, das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig. Ich glaube, die Schiffe, die haben da richtig Probleme gleich. Wenn die Wellen hier auf dem Strand rauschen, ne? Hier, die hauen noch alle ab, die Zeit. Komm, lass uns mal die Sachen. Ja. Schön, dass mal gucken. Hast du, ist Nele oben? Oh, die Boote hier, die Militär. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpascht. Das Wasser. Was ist das? Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Wir sollten, glaube ich, echt weg hier. Wir sollten, glaube ich, ganz hoch. Was ist das?
total viele Fischerboote gekentert dahin. Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Wir müssen nach hinten. A lot of fisherboats ramming. Lass uns los. Ja. Oh, Tsunami. Ja? Ja! Ja! Ja, 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 ja. Weiterlaufen. Wir müssen das schaffen. Komm, Claudia, wir müssen das schaffen. Claudia, wir schaffen das. Nicky, wir schaffen das. Wir sind hier schon hoch. Wir sind hier schon echt hoch. Wir sind hier schon viel höher. Als das Wasser. Ich glaube, wir haben es nicht. Weiter, komm, weiter. Ist okay? Die Titanic geht weiter. Alles zerstört da. Alles zerstört. Nur die großen Hotels. Alles kaputt. Wir sind jetzt ganz hoch auf dem Berg getackelt. Große Wellen. Deniz aniden geri çekilmiş. Normalde su altında kalan alanlar ortaya çıkmış. Balıklar kumların üzerinde kalmıştı. İnsanlar bunu merak etmişti. Bazıları sahile doğru yürümüş, bazıları bu anı fotoğraflamış, bazıları ise sadece izlemekle yetinmişti. Hiçbiri bunun bir uyarı olduğunu anlamamıştı. Kısa bir süre sonra ufukta karanlık bir çizgi belirmişti. Bu çizgi hızla büyümüş, devasa bir su duvarına dönüşmüştü ve ardından tsunami kıyıya ulaşmıştı. Dalgalar evleri yıkmış, araçları sürüklemiş, insanları önüne katmış ve şehirleri birkaç dakika içinde tanınmaz hale getirmişti. Kaçmak isteyenler olmuştu. Ama zaman yeterli olmamıştı. Tsunami yalnızca bir bölgeyle sınırlı kalmamıştı. Okyanus boyunca ilerlemiş. Saatler içinde Tayland'a, Sri Lanka'ya, Hindistan'a ve daha birçok ülkeye ulaşmıştı. Her ulaştığı yerde aynı manzara yaşanmıştı. Yıkım, panik ve çaresizlik. İnsanlar neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışmıştı. Ama çoğu için artık çok geçti. Gün sona erdiğinde geride kalan manzara büyük bir felaketin izlerini taşıyordu. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan evsiz kalmış ve sayısız şehir neredeyse tamamen yok olmuştu. Bu, modern tarihin en ölümcül doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Ama bu felaketin en acı tarafı, İnsanların çoğunun ne olduğunu anlamaya bile fırsat bulamadan hayatını kaybetmiş olmasıydı. 2004 yılında yaşanan felaketin ardından dünya artık tsunamilerin ne kadar yıkıcı olabileceğini öğrenmişti. Bilim insanları uyarı sistemleri geliştirmiş, ülkeler önlemler almaya başlamış, okyanusların altındaki hareketler daha dikkatli izlenir hale gelmişti. Artık insanlar denizin geri çekilmesinin ne anlama geldiğini biliyordu ama doğa her zaman aynı şekilde vurmazdı ve 7 yıl sonra
Bu kez hedef Japonya'ydı. 11 Mart 2011 günü Japonya'da hayat sıradan bir şekilde devam ediyordu. İnsanlar iş yerlerinde, okullarda ve evlerinde günlük rutinlerini sürdürürken saatler 14.46'yı gösterdiğinde ülkenin doğu kıyılarında yer alan Tohoku bölgesinin açıklarında okyanusun derinliklerinde devasa bir deprem meydana geldi. Bu deprem 9.0 büyüklüğündeydi. Yer sarsıldı. Binalar titredi. Şehirler dakikalarca sallandı. Ama Japonya alışkındı. İnsanlar panikledi ama hazırlıklıydı. Deprem bittiğinde Japonya'da sistemler hemen devreye girmişti. Erken uyarı sistemleri çalışmış. Televizyonlar ve telefonlar alarm vermiş. İnsanlar yüksek yerlere doğru hareket etmeye başlamıştı. Bu kez İnsanlar neyin geleceğini biliyordu. Ama sorun şuydu, gelecek olan şey tahmin edilenden çok daha büyüktü. Depremden yaklaşık 30 ila 40 dakika sonra okyanus yeniden hareketlenmişti. Ama bu kez kimse sahile inmemişti. Çünkü herkes biliyordu. Ufukta yükselen o karanlık kütle bir dalga değildi. Bu ilerleyen bir yıkımdı. Dalgalar kıyıya ulaştığında arabalar oyuncak gibi sürüklendi. Gemiler karaya oturdu. Evler parçalandı ve su durmadan ilerledi. Japonya'da en korkutucu şey dalganın yüksekliği değil, ilerleme şekliydi. Tsunami bir duvar gibi çarpmadı. Yavaş ama durdurulamaz bir şekilde şehre girdi. Sokak, bina her şeyi yutarak ilerledi. İnsanlar kaçtı. Bazıları çatıya çıktı. Bazıları son anda kurtuldu. Ama bazıları yetişemedi. Ancak felaket burada bitmedi. Tsunami, Fukushima nükleer santraline ulaştığında reaktörleri soğutan sistemler devre dışı kaldı ve ardından patlamalar yaşandı. Bu olay sadece bir tsunami değil, aynı zamanda bir nükleer kriz haline dönüştü. Binlerce insan tahliye edildi. Geniş alanlar yaşanamaz hale geldi. Gün sona erdiğinde Japonya büyük bir yıkım yaşamıştı. 15.000'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Binlerce insan kaybolmuştu. Şehirler sular altında kalmıştı. Ama bu kez bir fark vardı. İnsanlar neyle karşı karşıya olduklarını biliyordu. Ve buna rağmen yıkım engellenememişti. 2011'de Japonya'da yaşanan yıkım, modern dünyanın tüm teknolojisine rağmen doğa karşısında ne kadar savunmasız kalabileceğini göstermişti. Ama bu insanlığın ilk karşılaşması değildi. Tarih boyunca okyanuslar defalarca aynı mesajı vermişti. Ve bu hikaye çok daha eskilere uzanıyordu. 22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kenti yakınlarında insanlık tarihinin kaydettiği en büyük deprem meydana gelmişti. Büyüklüğü 9.5. Bu yalnızca bir deprem değildi. Bu gezegenin kabuğunun adeta yer değiştirmesiydi. Dakikalar süren sarsıntı şehirleri yerle bir etmiş, toprak yarılmış, yapılar çökmüştü. Ama asıl felaket depremden sonra başlamıştı. Okyanus bu devasa enerjiyi taşıyamamıştı ve ardından Pasifik Okyanusu'nun tamamına yayılan bir tsunami doğmuştu. Saatler içinde Şili kıyıları yok olmuştu. Hawaii'de dalgalar kıyıyı vurmuştu. Japonya'ya kadar ulaşmıştı bu tsunami. Okyanusların sınır tanımadığını kanıtlamıştı. Tek bir deprem dünyanın diğer ucunu vurmuştu. 1960 Şili, 2004 Hint Okyanusu, 2011 Japonya. Farklı zamanlar, farklı kıtalar ama aynı hikaye. Önce deprem, sonra denizin çekilmesi ve ardından gelen yıkım. İnsanlık her seferinde öğrenmişti ama doğa her seferinde daha güçlü gelmişti.